Merhaba arkadaşlar, bu videoda farklı bir şey denemek istiyorum. Yüzümün bir yarısında uygun fiyatlı makyaj ürünleri, diğer yarısında pahalı ürünleri kullanacağım. Bakalım bir fark olacak mı ya da ne kadar fark olacak? İzleyip göreceğiz. İlk olarak cildimi makyaj için hazırlayarak başlıyorum. Uygun fiyatlı taraf için NYX'in First Base sprayini kullanacağım ve pahalı taraftan Urban Decay Rebound primerını kullanacağım. Cildimi nemlendirmek için uygun fiyatlı tarafta L'Oreal Hydra Aloe Water krem ve pahalı tarafta Ceramide'in krem. Primer işlemi için uygun fiyatlı tarafta Maybelline Master Prime Illuminating Primer ve pahalı tarafta MAC Strobe Cream kullanacağım. Fondöten olarak uygun fiyatlı taraf için Maybelline Dream Satin Liquid fondötenim ve pahalı tarafta NARS'ın Natural Radiant Longwear fondötenini kullanacağım. için siyah Beauty Blender kullanacağım. Uygun fiyatlı taraf için bu Beauty Blender kullanacağım. Uygun fiyatlı kapatıcı olarak benim favorim Catrice Liquid Camouflage kapatıcı, diğerin Too Faced'in Born This Way kapatıcı kullanacağım. Bölgemdeki kapatıcıyı sabitlemek için uygun fiyatlı taraftan Maybelline Master Fix pudra kullanacağım ve pahalı taraftan Laura Mercier Translucent pudra kullanacağım. Aynı pudraları kullanarak yüzümün geri kalanını sabitliyorum.
Bronzer olarak Physicians Formula Butter Bronzer, pahalı bronzer olarak Marc Jacobs Fantastic Bronzer. Kontrollemek için palet taraf için Urban Decay Naked Skin Shapeshifter paletini kullanacağım, bu rengi. Ve uygun fiyatlı taraf için Wet n Wild Contouring paletini kullanacağım, bu rengi. Aydınlatmak için palet tarafta Fenty Beauty Kilowatt Highlighter kullanacağım ve uygun fiyatlı tarafta Elf Baked Highlighter kullanacağım. Uygun fiyatlı Wet n Wild Coloricon Allık kullanacağım. Ve palet taraf için Urban Decay ve Gwen Stefani paletini, bu rengini kullanacağım. Sıcak ve ışıltılı bir görünüm vermek için Goshen bronzerını kullanacağım, bu uygun fiyatlı ve pahalı Becca'nın Sunlit Bronzer Capri Coast. için iki tarafta da aynı ürün kullanacağım. Çünkü bu zaten uygun fiyatlı ve çok güzel. Açıkçası daha pahalı ürünleri almaya gerek yok bence.
Pahalı ürün tarafı için Anastasia Beverly Hills Soft Glam paletini kullanacağım. Bu rengi ve bu rengi. Ve uygun fiyatlı taraf için NYX Ultimate paletten bu ve bu farı kullanacağım. Kapaklarım için uygun fiyatlı taraftan Wet n Wild Comfort Zone paletini kullanacağım. Bu rengi. Ve palet tarafta Urban Decay After Dark paletini kullanacağım. Bu rengi. Kaş kemiğimi aydınlatmak için yine yüzüne kullandığım aynı highlighterlar kullanacağım. Olarak uygun fiyatlı taraf için NYX'in Epic Ink Liner kullanacağım ve pahalı tarafta için Kat Von D Tattoo Liner kullanacağım.
Pale taraf için maskara tercihim Too Faced Better Than Sex maskara. Uygun fiyatlı taraf için maskara tercihim Essence Volume Stylist maskara kullanacağım. Bu tarafta dudaklarım için Essence Color Boost rujunu kullanacağım ve pale taraftan Too Faced Melted Matte rujunu kullanacağım. Sabitlemek için uygun fiyatlı taraf için Maybelline Superstay 24 Hours sabitleme sprey ve pale taraftan Urban Decay All Nighter sabitleme sprey. Gördüğünüz gibi yüzümün bana göre sol tarafı, yani size göre sağ tarafının makyajını pale ürünlerle, diğer tarafın makyajını da fiyat daha uygun ürünlerle yaptım. Sizin için ürünlerin fiyatlarını da hesaplayıp ekranın her iki tarafına yazdım. Bana sorarsanız aradaki fiyat farkına değecek kadar büyük bir fark yok. Ama sizin de görebileceğiniz gibi aydınlatıcı ve far pigmentasyonları pale ürünlerde daha iyi. Ve uygun fiyatlı olanlarda performansı gerçekten düşük olan bence Essence maskara. Tabi aradaki fiyat farkı, bu kadar görünüm farkı için değer mi siz bilirsiniz. Bu sizin makyaja ne kadar ilgi duyduğunuza ve makyaj bütçenize bağlı bir konu. Madem fark az neden sende pale ürünler var diye sorarsanız, bu benim hobim olduğu için derim ama sadece günlük makyaj için uygun fiyatlı ürünleri de tercih edebilirsiniz. Bir ürünün palesini almak isterseniz de far paleti tercih edebilirsiniz. Çünkü bu videoda kullandığım Anastasia Beverly Hills far paletinin kalite farkı bence görülüyor. Tabii bu benim görüşüm. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ben bu videoyu yaparken çok keyif aldım. Umarım izlerken siz de almışsınızdır. Gelecek videoda görüşmek üzere.